Black Bruin Fight Club Türkiye'yi sunar. Merhaba, Fight Club Türkiye'ye hoş geldiniz. Londra'da Deontay Wilder ve Chisora karşı karşıya geldiler ve kıyametler koptu. Gerçekten de yaşananlar hem ringin içinde hem salonda hem soyunma odalarında neler yaşandı neler. Maçın öncesinde ve sonrasında gerçekten de çok ama çok ilginç görüntüler damga vurdu. İsterseniz en ilginç görüntüyle başlayalım. Sevgili arkadaşlar, gerçekten belki de yılın en iyi görüntüsü olabilir. Deontay Wilder O2 Arena'ya geldiği sırada Joshua ile göz göze gelmekten mi kaçındılar yoksa başka bir şey mi oldu? Bakın ortaya nasıl bir görüntü çıktı. Joshua onu gördü. Geldiğini biliyordu. Ama Deontay Wilder böyle bir kapşonu vardı. Gördü mü görmedi mi bunu herkes merak ediyor. Ve sonrasında Deontay Wilder geçer geçmez elindeki telefonu bırakıp hemen arkasından devam etmesi de Eddie Hearn'le birlikte çok ilginç bir görüntüydü. Sevgili arkadaşlar, Deontay Wilder'la başladık stada gelişiyle. Peki Chisora stad arası geldi. O da stat dediğimde O2 Arena kapalı spor salonundan bahsediyorum. Oraya toplu taşımayla geldi arkadaşlar. Ne bir VIP, ne bir limuzin, ne bir helikopter, ne başka bir şey. Adam çoluğunu çocuğunu toplamış eşiyle birlikte metroya binmiş. Oradan toplu taşımayla birlikte stadyuma varmış. Yanlarında Tony Bellewu'yu da gördük. Here's the kids. You're getting in his way. Maç öncesinde basın toplantıları oluyor, tartılar yaşanabiliyor. Hepsinin bir arada olduğu birçok görüntüyü hep birlikte izliyoruz. Ama işte böylesine görüntülerde maçı maç yapan şeylerden bazıları oluyor. Maça doğru ilerleyecek olursak Deontay Wilder ringe bu kez kafasında bir maske olmadan ve çok güzel bir kıyafetle geldi. Rob de Chambry gerçekten çok güzeldi. Derek Chisora klasik bir şekilde yine peçesini takmış vaziyette kovboy şapkasıyla adeta Undertaker'ı andırıyordu. Ve karşılaşmanın hakemi her iki boksörü de ortaya aldığında heyecan başlıyordu. 1.98 boyundaki Amerikalı Deontay Wilder, 1.87 boyundaki Zimbabwe doğumlu İngiliz Derek Chisora ile karşı karşıya geldi. 1.87 boyundaki Derek Chisora 121 kilo tartıyla maça çıktı. Maç günü kaçtı bilmiyoruz ama maçtan bir gün önce 121 kiloydu. Bir önceki maçına Otto Wallin'i knockout ettiği kilosu ise 117 idi. Deontay Wilder ise daha fit görünümlüydü. 102.7. Yani bir önceki Herndon karşılaşmasıyla aynı kiloda maça çıktı. Ve karşılaşma başladı. İlk roundda Chisora'nın böyle bir üstünlüğü var gibiydi. Karşılaşmanın hemen başlarında Deontay Wilder'la Chisora iplerin üzerinde bir kaldılar. Ve orada yumruklaşma devam etti. Hakem araya giriyor ama dinlemiyorlar hakemi ve birbirlerine vurmaya devam ediyorlar. Altta beli kırılırcasına Chisora var. Üstte de belini kırmak için her şeyi deneyen orada bir Deontay Wilder var. Hakemin ayıramadığını görünce millet ringe daldı. Bir tane adam ringe geldi ayırmaya çalışırken o sırada boksörler ayrıldı. Hakem gerçekten de tam anlamıyla skandalı yaşadı. Sonra ikinci, üçüncü roundda Deontay Wilder maçın o roundlarına damga vurdu ve öne geçti diyebiliriz. Ve o sırada tribünlerde bir kavga çıktı.
Bu kavga acayip bir kavgaydı. Gerçekten ilk 3 rounda baktığımızda boksörlerin birbirine sarılmasından başka bir şey görememiştik. Tribünlerde çıkan kavgadaysa tabii ki asla tasvip etmiyorum. Kavga hiç iyi bir şey değildir ama yaşanmış, olmuş, bitmiş bir olayı anlatıyorum size. Burada birbirlerine bir girdiler. Gerçekten attıkları yumruklar boksörlerinkinden, ya Deontay Wilder ve Chisora'nınkinden çok daha sertti. Ya se armó! Ya se armó! World Star! World Star! It's gonna get bad! Hey! Whoa! Whoa! Bunu görmüş olacak ki boksörler 4. rounddan itibaren gerçekten de kendilerine yakışır boks yapmaya başladılar. 4. rounda kim damga vurdu? Derek Chisora. Neredeyse Deontay Wilder'ı eski dünya şampiyonunu knockout ediyordu. Bu girdaptan kurtulmayı başardı Deontay Wilder. Sonra 5. 6. 7. 8. rounda geldiğimizde bakın arkadaşlar 8. roundu böyle bir vaktiniz varsa tamamını bir yerde izleyin. Acayip bir olay oldu. Burada knockdown'dan ziyade birbirlerine o kadar zor duruma düşürdüler ki tam diyorsun Deontay Wilder knockout'a gidiyor. Derek Chisora bastırıyor. Derek Chisora knockout'a gidiyor diyorsun. Bir anda Deontay Wilder bastırıyor. Öylesine bir 8. round arkadaşlar. Yıkıldı ortalık. Stadyumda, arenada, o iki arenada yer yerinden oynadı. Tezahüratlar kulakları böyle adeta böyle sağır eder gibiydi. Ve 8. roundda bir knockdown yaşandı ki yıllarca unutulmayacak cinsten. Vurdu mu, vurmadı mı? Temas var mı, yok mu? Bu bile belli değil. İşte görüntüyü şimdi siz izleyin. Ondan sonra bir karar verelim. İşte yavaşlatılmış gösterimde ekranlardaki görüntü. Bakın burada bir temas var mı yok mu? Bir itme öncesinde ve arkasından ringin iplerinde kalma. Ve buna knockdown kararı verildi ve Deontay Wilder o roundu 10'a 8 kazandı gibi düşünün. Sonra sevgili arkadaşlar bu pozisyondan sonra aynısı tıpatıp aynı yerde başka bir durum yaşandı. Onu da bir izleyelim. Karbon kağıdı var gibi arada değil mi? Birebir aynı pozisyon oldu. Bu kez daha sert ittiği için hakem gitti Deontay Wilder'ın puanını sildi. Şimdi soru 1. Eğer sen Deontay Wilder'ın bir öncekinde itmediğine inanıyorsan bu birinci itişte adamın neden puanını sildin? Hakem bir öncekindeki itmenin de aslında bir vuruş olmadığını aslında bu ispatlıyor. Orada yazık oldu. Chisora'nın puanlarına yazık oldu. Derken devam etti mücadele, devam etti. 11. round gelip çattı. 11. roundda da sevgili boks severler yine bir knockdown gerçekleşti. Nasıl bir knockdown'du bu? 8. rounddakine benzer bir knockdown'du. Yine ringin iplerinin arasında kalan Chisora'nın knockdown olduğuna kanaat getirildi. İzleyelim. Knockdown var mı yok mu? Siz karar verin. İşte böylesine bir pozisyonda daha Derek Chisora'nın knockdown olduğu kararı verildi. 11. roundda bir skandalda nerede yaşandı? Deontay Wilder bir anda böyle ayağı mı kaydı, buza mı bastı, muza mı bastı, neye bastıysa dondurmaya mı bastı? Bir anda yapışıverdi yere knockdown oldu. Yani ve Kızılca kıyamet salonda knockdown sevinci diye. İşte bu pozisyonda temas var mı? Vuruş var mı? Deontay Wilder neden yerde kaldı? Bunun yavaşlatılmış gösterimi bile
ekrana getirilmedi arkadaşlar. Defalarca 11. rounddaki ringin iplerinin içinde kalıp kalmadığı ile ilgili görüntü tekrarlandı. Ama o pozisyonla hiçbir şekilde tekrar görüntü gösterilmedi. Yani 8. rounddaki o knockdown'u veren hakemler, biliyorsunuz knockdown hakemi de var. Sadece ringin ortasındaki hakem karar vermiyor buna. 11. roundda o ayak kaybasına da verebilirdi yani. Çünkü orada bir omuzunun bir yerine de temas ediyor eli Derek Chisora'nın. Dün Londra'da hakem cemiyetinde neler oldu? Gerçekten de çok heyecanlı bir maçtı. Son rounda girildiğinde de yine kıyametler koptu. Ringin kenarında Joshua'sı, Rico Verhoeven'i, Tony Bellew, Eddie Hearn, kimler herkes orada. Tribünlerde gerçekten böyle bir hani o çıkan kavgada yaşananlar kadar böyle millet birbirine girmeye başladı. Ya kavga yoktu da böyle ne oluyor diye herkes birbirini sallıyor falan. İşte böylesine bir 12 round bittikten sonra da geldi kararın açıklanmasına. Ve geçelim hakemlerin kararlarına. Phil Edwards, İngiliz hakem. Gerçi bütün hakemler İngilizdi. Puan hakemleri. 115-113 Chisora'nın kazandığına hükmetti. Bir hakem 115-112 Deontay Wilder'ın kazandığına. Bir hakem de 115-111 yine Deontay Wilder'ın kazandığına hükmetti. The bronze bomber, Deontay Wilder. Yani knockdownlar varsa, hakemin puan silmesi varsa, puanlamaların böyle olmaması gerekiyor. Bir karışıklık söz konusu. Bazı hakemler knockdown'u kabul etti mi, etmedi mi? Bunlar tartışıldı. Ve böylesine bitti. Sonuç itibariyle kim kazandı? Deontay Wilder kazandı. Hand-on knockout'undan sonra 10 ay sonra bir galibiyet daha elde etti. Chisora ise 14 ay sonra çıkmış olduğu bir mücadelede puanla kaybetmiş oldu. Bir kişi de kim kaybetti? Ben. Ben de Chisora'nın kazanacağını düşünüyordum. Favori olarak Chisora'yı göstermiştim. Ben de kaybettim. Ama olsun, sorun yok. Karşılaşmanın sonrasında sevgili boks severler açıklamalar geldi. Deontay Wilder ne dedi biliyor musunuz ringde? Ailesi vardı. Ailesinin önünde onu öldürmek istemedim. Yaşamasını istedim dedi de yani bu öldürmek istemediğime gelir aslında. Böyle bir açıklama yaptı. Şakaklarının şiştiğini gördüm ve bu yüzden kendisine acıdım. Knockout etmedime getirdi. İzleyelim. Retirement fight, and I was telling him in the ring as I started seeing his eyes swell and his temple started to buckle a little bit. I said, bro, you got to live for your kids. I don't want to hurt you too much longer. So I started having fun in there because I saw my brother starting getting hurt. Şimdi vuruşlarından bazılarına bakalım. Knockout etmek istemiş mi, istememiş mi? Şu vuruşlarda bir acıma duygusu görülüyor mu? Karar sizin. 8. rounda geri dönüyoruz. 8. roundda Deontay Wilder'ın knockdown etmeden önce Chisora'ya bir şey söylediği fark ediliyor dudak okumasıyla. I love you. Seni seviyorum diye Chisora'ya bir söz söylüyor. Arkasından da vuruyor arkadaşlar. Or is there respect between the pair? This is extraordinary. Evet, bu görüntü yıllarca konuşulacak bir görüntü. Sonra soyunma odalarında bir yerde yakalıyorlar Deontay Wilder'ı. Bunu neden söylediğini soruyorlar. Şöyle bir cevap veriyor. When I say I love you, I mean it from the bottom of my heart. When I look at him, I look at a resemblance of me. The same flesh, the same skin color. This is my brother. There's a lot of black on black crime. Tekrar ringe geri dönelim. Derek Chisora neler söyledi? Emekli olacak mı, olmayacak mı? Biliyorsunuz 50. maçına çıktı her iki boksörde. Chisora patron eşim dedi ve eşini gösterdi. Kararı o verecek dedi. Ve sonrasında
kızını okula götüreceğini ve hayatının devam edeceğini söyledi. Metro ile geldi ve bu şekilde, bu sözlerle de ringe veda etti. Bakalım ne olacak? Dinleyelim. The final fight, Derek. The boss lady's right here. Try and have one more. That's it, isn't it? Is that not it? No. I'm gonna go home and drop my kids to do a school run. But you know what? Chisora birçok açıklamasında maçtan sonra kaybettiğimi anlayamadım. Neden kaybettim? Bunu hiç anlayamadım şeklinde açıklamaları oldu. Ayrıyetten. Ve bu karşılaşmada tabii ki artık çok da Deontay Wilder'ı veya başkasını düşünecek hali de kalmamış gibi gözüküyordu. Ringin içinde 50. maça özel ailesiyle bir fotoğraf verdi. Sadece ailesiyle değil, Deontay Wilder'la da, rakibiyle de bir poz verdi. Bu çok güzeldi. Deontay Wilder'a unvan maçına çıkacak mısın? Bundan sonraki adımlar neler diye sorulduğunda böyle üstü kapalı cevaplar verdi buna. A world title, maybe? Oh, most definitely, hands down. You know, tonight was very fun. As you can see, I was having a lot of good time, a lot of good fun in here. Ve 50. yılın hatırına kendisine Five Guys adlı şirketin patronları bir kemer yaptırmışlar ve o kemeri takdim ettiler. It goes now. Wow. It's a beautiful belt. Wow, look at It's that. a beautiful belt. It's even got Five Guys right here. Yeah, look at that, look at that. Sonra Five Guys derken tabii biliyorsunuz hamburger gibi bir şey. Yani bizdeki hamburger şirketlerini düşün, ona benzer bir şey Amerika'da. Soyunma odasında bir anda Five Guys'tan böyle bir sürü sandviçler vesaireler dağıtıldı. Kim tarafından? Derek Chisora tarafından soyunma odasında. Hem de Chisora'nın soyunma odası değil, Deontay Wilder'ın soyunma odasında dağıttılar bunu. I'm hungry. Five Guys. Let's go. Herhalde ciddi bir sponsoru durumunda bulunuyor ya da çok yakın arkadaşı ona bir kıyak yaptı böyle. Bayağı bir reklamları oldu. Sevgili arkadaşlar, sonra Derek Chisora ve Deontay Wilder yan yana geldiler ve orada bir konuşma gerçekleşti yan yanayken. Onu bir izleyelim. Gerçekten çok güzel bir görüntü. Bakın neler söylüyorlar. I'm a very emotional man the older I get, especially when it's in this sport. It's not emotional, bro. You know? We're just in your 40s. We become You know what I mean? Deontay Wilder soyunma odasına gitmeden önce kiminle karşılaştı biliyor musunuz? Joshua'yla. Maç öncesinde koridorlarda karşılaştığı, Joshua'yla herhangi bir konuşması geçmemişti. Tarihin en ilginç koridor görüntülerinden biriydi bu. Ama maçın sonunda bir temas vardı. Hem merhaba yaptılar, yumruklaştılar böyle. Bir selamlaşma oldu. Ve sonra hadi yapalım artık şu maçı diye bir söz söyledi Deontay Wilder Joshua'ya. Ve sonra birkaç adım gittikten sonra yanındakilerle ufak bir dedikodu yaptı. Korkuyor. Benimle dövüşmeye korkuyor diye söylendi. Onu da bir izleyelim. Yeah, baby. Let's do it. Let's do it. He's scared as fuck. Let's do it. Joshua bu görüntüler karşısında, bu durum karşısında şaşkına kaldı. Böyle ne yapacağını şaşırdı. Bir şey de söylemedi. Sonra o seyircilerle birlikte sohbetine devam etti. Deontay Wilder'ın trafik kazası geçirip iki arkadaşını kaybetmesinin ardından bambaşka bir kişiliğe büründüğünü de açıkça görebiliyoruz. Stadyumda artık güvenlik görevlileri bile evlerine gidecekken Deontay Wilder'ın maçında Joshua herkesle resim çektirdi. Herkesle oturdu, sohbet etti, sarıldı, kahkahalar attı. Çok ilginç görüntüleri vardı Joshua'nın. Bir gün Joshua Wilder maçı olur mu bilmem ama Joshua hem Wilder'la hem de Chisora'yla bugüne kadar maç yapmış değil. Deontay Wilder 4. kez maçın sonunu görebildi. Hem kaybettiği hem de kazandığı karşılaşmalar, berabere kaldığı bir Fury maçı vardı hatırlayın. Bunların hepsinde sadece 4 kere puanı görebildi. Kimin elinin kalkacağını görebildi. Onlardan bir tanesi bu karşılaşmaydı.
Derek Chisora maç yaptığı şampiyonlara Wilder'ı da ekledi. Daha öncesinde hem David Hay'le hem Vitali Klitschko'yla eski şampiyonlardan onlarla maç yapmıştı. Yenilerdense Alexander Usyk, Joseph Parker ve bunun yanı sıra Tyson Fury hepsiyle maçlar yapmıştı. Joshua ve Wilder hariç. Wilder'la yaptı, sadece Joshua kaldı. Onunla da maç yapmadan boksu bırakacak gibi gözüküyor. 50. maçı son maçı olarak değerlendiriliyor Chisora'nın. Zaman gösterecek. Bakalım ne olacak. Hep birlikte takip edeceğiz sevgili arkadaşlar. Fight Club Türkiye'de programımızın sonuna geliyoruz. Sevgili dostlar, daha önce yapmış olduğum programlarda kimin kazanacağına dair fikirlerimi her zaman analiz etmekten, söylemekten asla kaçınmam. Bazılarını biliyorum, bazılarını bilemiyorum. Bazılarında vay be nasıl bildin Bilgehan abi, bunu Allah kahretsin seni nasıl bilemedin. Hatta yazanlar var, Bilgehan Demir yine fena patladı. Bilgehan Demir yine S.T gibi acayip şeyler de yazdılar. Canları sağ olsun. Ama bu knockdownlar biraz problemli knockdownlardı. Biraz hakkının yendiğini düşünüyorum. Alexander Usyk maçından sonra Chisora'nın hakkının yenmiş olduğu en büyük maç bu. Net. Tyson Fury karşılaşmalarında da çok çetin mücadeleler verdi, kaybetmiş olsa da. Gerçekten bu adamı ayakta alkışlarız. Bizim görevimiz bunları sizlere aktarmak, bunları yayınlamak. Korkak yayıncı asla olmadım, olmam da. Bildiğimi söylerim. Yanlış çıkar, çıkmaz. Şimdi 115-113 öbür hakem Chisora'ya vermiş olsaydı ben çok kral bir adam mıydım? Her şeyi bilen bir adam mıydım? Hayır. Yani sonuç itibariyle bilersin, bilemezsin. Hepsi ortada. Hepsi bizim arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yine programlarla devam edeceğiz. Tyson Fury'nin Mahmudov karşılaşması var. Ve arkasından Gökhan'ın UFC'de Tanner'la, Kanadalı'yla maçı var. Sonraki hafta Mike Tyson, Floyd Mayweather, inşallah iptal olmaz. Mayıs ayında da yine acayip karşılaşmalar var. Daniel Dubois'ın Wardley ile, Alexander Usyk'in Rico Verhoeven'le maçları söz konusu. Umut Camkıran Kıbrıs'ta maça çıkma ihtimali var. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Ve sevdiklerinizi, vaktini daha çok çalın. Black Bruin Fight Club Türkiye'yi sundu.